Yapay zeka ajanlarının merkezsizleşmesi, hukuki ihtiyaçlar ve sonuçlar başlıklı tebliğ araştırma görevlisi Alperen Polat arkadaşımız sunumunu yapacak. Evet, Alperen arkadaşımız, süremiz 20 dakika. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Sayın Başkanım, Sayın Dekanım, sevgili misafirler ve sevgili öğrenciler. Şu zamana kadar kalma nezaketini gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıda da benim anlatacağım şeylerin yer bulmasından dolayı da çok müteşekkir olduğumu ifade etmem lazım. Bu tonumu hazırlarken bir deneme yaptım. Yaptığım denemede 45 dakikada bitirmiştim. İkinci denememde 25 dakikaya kadar kırptım. Ama ikinci denememde biraz işkence niteliğinde çocukları da kullandım. 9 yaşında ve 5 yaşında çocuklarım var. İkisi de çok sıkıldı. Umarım burada hepinizi sıkmam. Ama 9 yaşındaki çocuğum en azından sonuna kadar dinledi ve hiçbir şey anlamadığını söyledi. Umarım burada da öyle olmaz. Şimdi yapay zeka ajanlarının merkezsizleşmesi konusunu seçme sebebimden başlamak mecburiyetindeyim. Özellikle de ajan kelimesinin esasen kullanılma sebebi biraz teknik terim niteliğine haiz olması. Aslında karşılığı temsilci olması gerekir. Dolayısıyla burada bir önceki oturumda yaşanan temsilciliğe ilişkin tartışmalara bir başka nokta daha getirmem gerekecek. Bu yapay zeka ajanlarının da şu ana kadar toplantıda söylenen birçok şey var, husus var. Buralarda tabii benim inen konuları atlamaya çalışırken eksik çizmem gerekecek. Ama bazı noktalarda da galiba daha derinlemesine gitmem gerekiyor. Ben önceden söylenenlerin aksine yapay zekanın artık iradesinin ve otonomisinin olduğuna inanıyorum. Bunu söylediğim için ben mi çok fütüristik yaklaştığıma emin değilim ama şu anki gördüğüm kadarıyla yapay zeka ajanlarının en azından kendi otonomilerinin olduğunu gördüğümü düşünüyorum. Şimdi sunumumda detaylı bir konu, yani bilişim hukukunun alt dalındaki yapay zeka hukukunun alt dalındaki merkezsizleşmesi. Merkezsizleşme de esasen temelde blok zincir üzerine odaklanacağım bir nokta. Burada biraz tiyatral bir düzene sokmak istiyorum sunumumu. Teknoloji ve hukukun arasındaki savaş veya güreş. Şimdi teknoloji bir alana gidiyor, hukukçular da onu yakalayıp alt etmeye çalışıyor, düzenlemeye çalışıyor. Ve yani şöyle bir şey hayal etmek istiyorum dedim yapay zekaya. Minderin ortasında çok güçlü bir otoriter, uygulanabilir hukuk açısından bir güreşçi var. Ama ayağı bağlı olmayan, istediği yere kaçabilen bir de teknoloji var. Teknolojinin ayağa bağlı olmamasının en önemli sonucu benim açımdan hukukun düzenlemeye çalıştığı alanların dışına kaçma kabiliyeti. Hukuk herhangi bir alanı düzenlemeye çalıştığında esasen şöyle bir şeyi görüyoruz. Önce bir teknoloji bir alana gidiyor, bir şeyler geliştiriyor. Eğer ekonomik bir anlamı varsa bu işin, insanlar genel olarak bunu kullanmaya başlıyor. İnsanlar kullanmaya başlayınca hukukçuların haberi oluyor ya da artık düzenlenmesi gerekiyor. Oraya gelip düzenleme yapıyoruz. Ama bu yaptığımız düzenlemelerin de en büyük sonuçlarından birisi bu inovasyonu alt edip öldürmeye çalışıyoruz. Ya da bir kutu içine hapsetmeye çalışıyoruz. Kutunun dışına çıkmaya çalışan şeyleri de mümkün olduğunca egale etmeye çalışıyoruz. Yani mesela bir alanda ben bir şirket kursam herhangi bir teknoloji alanında tabii ki de öngörülebilir, hukuken başımın ağrımayacağı alanlarda artık devam ederim. Yenilikleri ya da kutunun dışına çalışmayı bırakırım. Eğer elimde bu kutunun dışında olma imkanım ve hiçbir şekilde de düzenlenmeme imkanım varsa tabii ki de bu alanda hareket ederim. İşte hukuk cenneti ya da vergi cenneti olan ülkelerde şirketler kurarım ya da blok zincir üzerinden takip edilmez ya da kim olduğu belli olmayacak şekilde işlemler yaparım. Şimdi teknolojinin elinde iki seçenek var kendisiyle güreşen hukuk karşısında. Birincisi o kutuyu bırakıp yeni bir alana yönelebilir. Bu alanı çok anlatmama gerek yok ama sadece şuna değinmek zorundayım. Geçen haftada yaptığımız bir toplantıda öğrencilerin de en çok endişe duyduğu şey mesleklerimiz elden gidiyor mu sorusuydu. Ve birçok haber kanalında da aynı haber başlıklarını görüyorum. Burada elma yiyip zihnini çalıştırabilen biyolojik bir varlık karşısında muazzam elektrik tüketen yapay zekanın hangisinin işlevsel olduğunu, ekonomik analizini henüz tartamıyoruz. Yani 1 milyon insanın işini yapacak bir yapay zeka, zihinsel gücünü sağlayacak bir yapay zekanın tükettiği enerjiyi sağlamak mı daha kolay? Yoksa topraktan çıkan bir meyveyi yedirerek insanları çalıştırmaya devam etmek mi daha kolay? Bunun da halen
tam olarak sonucuna gelmiş değiliz. Burada yapay zeka ajanlarına artık gelmem lazım. Yapay zeka ajanları 4 hafta önce Google'un yayınladığı bir Google Agent Space adı altında yapay zeka ajan platformu yayınladı. Burada altını çizdiğim kelimelerde de genellikle öğretide gördüğümüz 3 temel noktaya odaklanıyorlar yapay zeka ajanını tanımlarken. Birincisi dışarıdan veri toplayabilmesi. Dışarıdan kasıt da kendi evreninin dışından sensörlerle ya da işte başka vasıtalarla bir şekilde bir veri toplayabilmesi lazım. İkincisi de otonomi. Bu otonomi, Sinan Hoca'nın da sunumunda değindiği otonomi olması gerekir mi yapay zekanın bilgisayar programından farkı olması açısından tartışmasının ötesinde bu ajanların otonomisinin olma mecburiyeti var. Çünkü bu otonomi olması 1 ya da 0 gibi değil yalnız. Yani 0-100 skalasında çeşitli sayılarda olabilir. Ama insanın otonomisi de zaten aslında 1 ya da 0 değil. Yani biz hocamın sorduğu bir soru vardı, iradeyi hukukçular nasıl tanımlıyor diye. Esasen çok ortak bir tanımımız yok belki ama irade en azından istemek kökünden geliyor Arapçada. Dolayısıyla isteme açıklamaları, irade beyanları, isteme açıklamaları anlamında yapay zeka ajanlarının istemesi mümkün mü? İsteyebilirler mi? Kendileri için bir şeyler isteyebilirler mi? Şimdilik bu anlamdaki otonomiden bahsetmiyoruz. Fakat şunu söyleyebiliriz. En azından kullanıcının isteklerini anlamlandırıp onun adına istemesi, irade etmesi mümkün. Dolayısıyla burada belki bir önceki oturumdaki temsilciye ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair şeyleri tekrardan düşünebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir de belirli bir amaç uğruna hareket etmesi gerekiyor bu yapay zeka ajanlarının. Bu özellikle en önemli unsur ama bir yandan da bu söylediğim tanımların aslında diğer yapay zeka türlerinden çok bir farkı yok fark ederseniz. Örneğin sembolik yapay zeka türü dediğimiz bir yapay zeka var. Normal programların mantığıyla çalışıyor. If'ten eğer ise mantığıyla çalışan programlar. Özellikle işte eski yapay zekalar da diyebiliriz. Mesela bir satranç tahtasındaki yapay zeka. Hani satranç evreninde hiç hamle yapılmamış bir satranç tahtasında beyazın hangi hamleleri yapabileceği sınırlıdır. Bu tamamen olasılık matematiğiyle hesaplama yapılarak hangi ihtimalde ne oynanırsa kazanır diye bir evren içinde konuşan yapay zekalara yapay zeka demeye devam ediyoruz sembolik yapay zekaya. Ama burada bir şeye değinmek istiyorum. Günümüzde birçok otonom araç da sembolik yapay zeka sistemlerini kullanmaya devam ediyor. Yani kendi evrenlerinde mesela bir Tesla arabası ya da TOG otonom sürüş yapmaya çalıştığında trafik kuralları evreni içerisinde hareket ediyor sadece. İnsan onun karşısında yani insan ise çok daha fazla seçeneğin, çok daha fazla girdinin olduğu bir dünyada karar vermesi lazım. İşte yapay zeka ajanlarının da bu çok fazla girdi olan alanlarda karar verdirmeye çalışıyoruz şu anda. Yapay zekanın en önemli 2 türü var benim anlayabildiğim kadarıyla. Bir sembolik yapay zeka bir de makine öğrenmesi. Tabii bunun algoritmaları ve çeşitleri çokça fazla var. Bunlara değinmeme gerek yok. Aslında hızlı geçmeyi düşündüğüm bir kısmı birazcık daha değinmek istiyorum. Şu an bu üçlü bir yapay zekanın genel bir ayrımı var. Dar yapay zeka, geniş yapay zeka ve süper yapay zeka. Böyle özetleyebilirim. İnsanın yapabildiği bir şeyi yapıyorsa dar yapay zeka diyoruz. İnsan seviyesindeyse genel yapay zeka diyoruz. Ontolojik olarak insandan üst bir varlık olarak görebiliyorsak, insanın yapabildiği şeylerden çok daha fazlasını yapabilir diyorsak da süper yapay zeka diyoruz. Şu andaki yapay zekanın konumlandığı noktada biz dar yapay zekadan geniş yapay zekaya geçme noktasındayız. San Francisco konsensusu dedikleri bir şey var. 1 sene içerisinde genel yapay zekanın geleceğini düşünüyorlar. Birden fazla yönteminin olduğunu savunuyorlar ama en önemli yöntemlerinden birisi de yapay zeka ajanları. Şimdi yapay zeka ajanlarının diğer türlerden ayırt edecek birkaç hususu söylemem lazım. Yani çünkü sembolik yapay zekada da bir veri alıyor, kendisi karar veriyor ve mesela satranç tahtası örneğinde olduğu gibi karşı tarafı yenme amacı var. Dolayısıyla bu unsur sadece tanımdan çıkartılabilecek şey değil ama belki birkaç örnek vermem lazım. Normal yapay zeka türlerinde şunu söyleyebiliriz. Mesela yapay zekaya diyorsunuz ki satın alma yardımcısı yapay zekasına diyorsunuz ki bana bir telefon kılıfı al. O da internete giriyor, bakıyor telefon kılıfı fiyatlarını listeliyor, ucuzunu alıyor. Ama ajansı davranan ya da yapay zeka ajanlarından birisine bu soruyu sorduğunuzda şu süreci işletiyor. Kullanıcı benden telefon kılıfı almam istedi ama ben kullanıcının hangi telefonu kullandığını bilmiyorum. Kullanıcı benimle iletişime geçerken herhangi bir şekilde hangi telefonunu kullandığını söyledi mi?
Ya da bu veriyi benimle paylaştı mı? Evet, hayır. Buna göre bir ilerleme yapıyor. Sonra diyor ki kullanıcının genel eğiliminde mesela biz daha kaliteli bir telefon kılıfı mı alacağız yoksa dandik bir telefon kılıfı mı alacağız? Bunun kararını da vermesi lazım. Burada artık şimdi yani iradenin olmadığını söylememiz, otonominin olmadığını söylememiz gitgide zorlaşıyor. Çünkü biz sadece şunu yaptık esasen. Yapay zeka ajanına ne istediğimizi söyledik. O bizim neyi amaçladığımızı anladı ve buna giden en iyi yolu bularak aksiyona geçti. Yapay zeka ajanlarının bence şu anki yapay zekaydaki diğer şeylerden en temel farkı bu. Bir aksiyona geçebiliyor olması. İkincisi de bizim niyetimizi anlamlandırıyor olması. Fark ettiyseniz DeepSeek piyasaya çıktıktan sonra bütün yapay zeka chatbotlarında derin öğrenme diye bir seçenek piyasaya çıktı. Aslında o derin öğrenme tam chatbotların ajansı davranmasından dolayı. Biz bir şey soruyoruz, düşünme sürecinde diyor ki kullanıcı bunu sordu ama aslında şunu söylemek istiyordu, buna bakayım. Dolayısıyla gitgide bizim söylediğimiz şeydeki hedefimizi bizden daha iyi anlamaya çalışan ve buna göre de harekete geçen ajanları görüyoruz. Şimdi bunu şöyle özetlemek istiyorum. Yapay zeka beyni temsil ediyor. Ajan ise artık biraz daha hareketi veya otonomiyi temsil ediyor benim açımdan. Burada merkezi bir sistem var mı? N8n.io diye bir siteden, N8n.io diye bir siteden aldığım şey. Şu an şirketlere ajanlarını kullandırmaya dair hizmet sağlıyorlar. Çok ciddi kullanılıyor. Siz de girdiğinizde aslında çok da büyük fiyatlar ödemeden yapay zeka ajanlarını şirketlerinizde kullanabiliyorsunuz. İstersen yapay zeka ajanlarınızı şirketlerinizde çalıştırabiliyorsunuz diyebilirim. Çok fazla seçenek var. Ama onun dışında da asıl gelmek istediğim nokta yapay zeka ajanları merkezsizleşmeye başladı. Şu an kripto marketlerinin olduğu önemli bir site var, Crypto Market Cap diye. Burada 204 tane yapay zeka ajanı projesinin listelendiğini görüyoruz. Çeşitli, yani çok büyük bir hacmi yok şu an parasal değer anlamında. Ama gene de çok önem kazanıyor. Fark ettiyseniz işte en sıcak kategorilerin arasında şu an yapay zeka ajanları da bulunuyor. Bu da bir merkezsiz yapay zeka ajanının nasıl çalıştığına dair şey. Sağ altta ajanın zihninin hangi hareketleri yaptığını, solda da nasıl yönetildiğine dair bilgiler paylaşılmış. Bu da bir fon yöneticisi esasen. Hedge fon olarak çalışan bir yapay zeka ajanı diyebiliriz. Şimdi burada en önemli şeylerden birisi şu. Biz şu ana kadar yapay zekaya ilişkin hukukun elindekilere döndüğümüzde, hukuk ne yapabilir dediğimizde her zaman fişini çekebileceğimize dair bir öngörümüz vardı. Ama yapay zeka blok zinciri üzerinde çalışmaya başladığında fişini çekememeye başlayacağız. Yani şu anki kripto varlık alanındaki projelerin çoğunda blok zincirin üstünde tamamen çalışan bir yapay zeka yok. Genellikle merkezi bir yapay zeka teknolojisi var. Yanına da bir token üretmişler. Esasen her tuşa basmışlar yatırım alabilmek için. Ama aynı zamanda çok ciddi algoritma yazan, işte FXN protokol gibi çok ciddi algoritmalar geliştiren kişiler de var. Ve bu eğer yani blok zincir üzerinden ortak karar alma şeklinde bir algoritma geliştirilebilirse gerçekten asla fişini çekemeyeceğimiz yapay zeka ajanlarıyla karşı karşıya kalacağız. Sonuca doğru gelmeye çalışacağım. Şimdi şu andaki tartışmalara yapay zeka ajanları cidden biraz komak sokmaya başladı. Öncelikle kişilik tanınmasında biz şunu söylüyorduk, işte yani biraz boş geliyordu kişilik tanınması sorunu. Anlamsız da geliyordu. Yani niye biz bir bilgisayar programına kişilik tanıyacağız diyorduk. Ama aynı zamanda bazı şeyleri hukuken çözmeye çalıştığımızda her zaman işte onun mal varlığı yok, onun iradesi yok. O zaman biz bunu yapan üreticiye gidelim, işte kullanıcıya gidelim gibi çeşitli yöntemler üretmeye çalıştık. Ama şu an mesela bu merkezsiz yapay zeka ajanlarının hepsine cüzdan veriyorlar ve cüzdanlarında mal varlığı var. Daha da önemlisi birçok teknoloji swarm teknolojisi dedikleri sürü teknolojisi kullanıyor. Yani yapay zeka ajanı sürüsü birbirlerinin kaynaklarını parayla satın alıp kullanabildikleri teknolojiler geliştirmeye başladılar. Örneğin siz bir satın alma ajanı geliştirdiniz. Aynı zamanda da bir sosyal medya yürütüm işleriyle uğraşan bir ajan daha var. Birbirlerinden bilgilerini satın alıp birbirlerinin işlerini yaptırmaya başlıyorlar. Bunun üzerine çalışıyor birçok şey. Ve Google Agent Space de tamamen bunun üzerine çalışıyor. İşte 4 hafta önce açıldı. Şu an beta sürümünde girip siz de kullanabiliyorsunuz.
Siz de kendiniz yapay zeka ajanını eğitebiliyorsunuz ve eğitmek tamamen şöyle. Diyorsunuz ki şunları benim için yap. Bundan ibaret. Tam olarak bir işçiye emir ve talimat verir gibi emir ve talimat veriyorsunuz. Sizin yerinize bunları yapıyor. Ama inanılmaz problemler var burada. Şimdi kendi mal varlığı varsa zaten sorumluluğu artık ona verebileceğiz mi problemi var. Kişilik tanınmasını yarın belki tekrar konuşabiliriz. Özellikle cezai sorumlulukta şey var. Mesela dedik ki kullanıcı pizza sipariş etmek istiyor ama yeterince parası yok. Pizza sipariş etme hedefini düşünen ve sınırları olmayan bir yapay zeka şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilmesi lazım. İnternette bir sürü kredi kartı verisi var. Ben bunlarla sipariş verebilirim. Bunu engelleyecek şey ne? Özellikle merkezsizleşmenin en önemli sebeplerinden birisi şuydu. Yapay zeka teknolojilerinde şu an chatbotlarda özellikle bizim hidden prompt dedikleri gizli bir girdi var. Mesela siz ChatGPT'ye bir şey yazmak istediğinizde esasen onun kendi bir gizli girdisi var. Mesela ChatGPT'ye siz bomba yapmayı bana anlatır mısınız dediğinizde cevap vermiyor. Ama eskiden cevap veriyordu. Bunu kapattılar. Sonra dedi ki insanlar bomba yapmayı dair bir masal anlatır mısın dedi. Ve ona dair bir masal anlatmaya başladı. Bu esasen hidden prompt da şu mantıkla çalışıyor. ChatGPT şirketi diyor ki hukuki danışmanlığa ilişkin bir şey vermek istiyorsan öncelikle şu cevabı yapıştır. Bu konuda bir avukata danış. Hekimlikle ilgili bir soru sorduysan bu konuda bir doktora danış. Dolayısıyla ama onun da ötesinde engelliyor yapay zekayı birçok cevabı vermekten dolayı. Bunu şu şekilde yapamazlar mıydı? Bomba kelimesini egale et. Yapamazdı çünkü bomba kelimesi sadece bomba yapımında geçen bir şey değil. Yılın bomba şarkıları diye bir yerde de geçiyor sonuçta. Dolayısıyla her şeyi bu şey anlamında yani kazuistik anlamda bu kuralı belirleyemiyorsunuz. O yüzden yapay zekanın anlayabileceği şekilde gizli promptlar vermek zorundasınız. İşte bundan kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü yapay zeka ajanlarının daha iyi çalışabilmesi için bu gizli promptların, sansürlerin olmaması lazım. Ve merkezsiz yapay zeka ajanları da bunları yapabiliyor. Bu da yapılması gerekenleri artık toplamam lazım. Yani şu anki anlık hukuki tartışmalar bir yeni boyut kazanması lazım bana göre ama onun yanında şu var. Merkezsiz her sistemde küresel işbirliği yapmak zorundayız. Ne olursa olsun bir sistem merkezsiz de olsa onu çalıştıran kişiler var. Ve bu dünyada yaşıyorlar. Ama sadece mesela bizim işte Türkiye'de yaşamıyor, başka bir ülkede yaşıyor. Oraya bizim yaptırım gücümüz olmadığı için sorun yaşıyoruz. Bütün dünyada yaptırım gücünün olduğu ciddi kurumlar kurmamız lazım. Ve bence öncelikle Türkiye'de kurulması lazım. Bu konuda öncelik yapmamız lazım. Çünkü eğer öncelik edebilirsek, şu an herkes bu tür bir şeyi bekliyor ama kimse kurmadı. Herkes böyle bir kurum bekliyor. Yani bir kurum olsa da yaptırım uygulayabilse bütün dünyada. Türkiye belki yani bütün dünyada çat diye bir yaptırım uygulamayabilir ama yavaş yavaş genişleyen bir kurum kurmak zorundayız. Bu kurumlar minimum güvenlik standartları oluşturmalı. Ama bu standartlar yumuşak düzenlemeler üzerinden olmalı. Bundan kastım da şu. Şimdi proaktif yaklaşımlarda Sinan Hoca aslında bahsetti. Birçok şekilde engelliyoruz bu yapay zeka ajanlarını. Ama yapay zekayı geliştiren kişiler, mühendislere kamu spotu niteliğinde kardeşim siz böyle bir şey deniyorsunuz ama bunun çok ciddi sonuçları olabilir. Bunu denemeden önce bu sonuçları düşünerek hareket edin diye vicdani yükümlülükler yüklememiz lazım. Şu ana kadar yapay zeka ajanların merkezsizleşmesi ve buna dair nasıl mücadele edeceğimize dair bir özeti geçtim. Ama şunu da söylemek zorundayım. Yapay zeka ajanlarının merkezi olanlarını da zaten ya da yapay zekanın merkezi olanlarını biz fişini çekebiliyor muyuz? Şu an Meta, Google, Microsoft, OpenAI hepsi İsrail güçlerine veri sağlıyor ve bombalamada en iyi nereyi bombalayacaklarına dair veriler sağlıyor ve soykırım suçu işleniyor. Yani uluslararası kabul edilmiş bir şekilde soykırım suçu işleniyor. İsrail işliyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi biz merkezi sistemleri bile susturamamışken merkezi sistemleri susturmaya mı çalışacağız? Dolayısıyla burada artık proaktif bir yaklaşıma geçmek zorundayız ve bu yapay zekanın tehditlerini bir şekilde önleyecek uluslararası güçlü ve belki de İsrail kadar güçlü bir devlet bile olsa onunla da başa çekebilecek kurumlar kurmak zorundayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.